Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de, Excel 365'te hashtag kullanımını göstereceğim. E, Biliyorsunuz hashtag işareti şöyle bir işaret. Genelde işte belirli konularda sosyal medyada konu başlıklarını öne çıkarmak için kullanılıyor. Excel 365'lerde bunu kullanabiliyorsunuz ama diğer versiyonlarda zannedersem yok, yani 2019'da belki olabilir, 2016'da yok, onu kesin biliyorum. Ona bakabilirsiniz araştırarak. Şimdi bu ne işe yarıyor? Önce şuradan başlayarak göstereceğim. Bu tablomuzda işte öğrenciler var, dersler var, aldıkları dereceler ve bonus puanları var. Şimdi ben buraya benzersiz formülüyle buradaki ders konularını getireceğim. Benzersiz formülünü. Yinelenenleri kaldır eski Excel'lerde. Yeni versiyonlarda benzersiz fonksiyon olarak getirdiler. Tabi İngilizce Excel kullanıyorsanız unique diye geçiyor. Burada hangi sütunu seçecekseniz oradaki birden fazla olanlar teke düşüyor, biliyorsunuz bu benzersiz formülüyle. Bir de count'a dediğimiz, Türkçesi bağ değer dolu say formülümüz var. Bu ne işe yarıyor? Bu da belirli veri aralığındaki değerleri, dolu olan değerleri sayıyor. Count A formülü. Şimdi hashtag nerede işimize yarayacak onu göstereceğim. Burada da count A formülümüz var. Evet. Burada bakın, şimdi benzersiz getirdiğimiz yerleri saydık. Şunu şöyle yapalım. Şurada G10 diyelim. 8, evet. Şimdi buraya bir veri daha ekleyelim. Tablomuzun son satırına bir veri daha ekliyoruz. Diyelim ki bu sefer de Fransızca dersi. İşte not 50 olsun. Şurada da galiba formül vardı. Evet. Şimdi bakın, burada eşittir count yani bağ değer dolu say formülünü ilk hücreyi seçtim ve hashtag işaretine klavyeden Alt-GR ve 3 sayısı kombinasyonlarıyla, tuş kombinasyonlarıyla bastım ve kapattım. Bakın. Şimdi burada yine 8 tane oldu. Çünkü buradaki değerimiz C13 C18 arası değil, C13 19 arası olacak. Şurada yanlış bir şey oldu. Evet. Evet. Bu son eklediğim 19. satırdaki işte Fransızca da buraya geldi. Şimdi gelince ne oldu bakın. Hashtag G3'ten sonrasını işte say demek aslında bu hashtag. Otomatik say yani. 9 olarak, yani burada 9 tane benzersiz değer varmış. Birbirinden farklı değer. Ama bakın şurada girdiğim
bağ değer dolu sayı yani count A formülünde G3 ve G10 aralığı olduğu için dinamik bir veri aralığı olmuyor bu. O sebeple hashtag ne işe yaradı? Bizim dinamik bir şekilde formülümüzü çalıştırmamızı sağlıyor. Bir örnek daha yapalım ve videoyu bitirelim. Şöyle diyelim ona da şuradan seçelim. Evet. Çince diyelim. Şöyle seçelim. Burada benzersiz değerimiz tabi değişti. O zaman veri aralığını daha yüksekte tutabilirsiniz. Ben tek tek yapıyorum şu anda ama. Evet bakın 10 oldu. Otomatik gördünüz mü? Benzersiz değerim 10 oldu. Ama bakın burada statik bir şekilde kaldı. Bunu ne yapmam lazım? İşte geleceğim buraya. Her seferinde şuradan şuraya çekeceğim. C3 işte G3 işte G12 aralığını seçmem gerekecek. Ya da geniş tutarım. G15 seçerim ama yani bir uğraştırıyor bu şekilde. Dediğim gibi hashtag işareti bu işe yarıyor. Dinamik bir şekilde veri aralığını otomatik bir şekilde getirebiliyor formüllerde. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.